Herkese merhabalar. Bu videomuzda Arduino'da buton ve role kullanarak 220 voltluk lambayı yakma devresi yapacağız. Bunun için kullanacağımız malzemeler 1 adet 5 voltluk role, Arduino'muz, bir tane butonumuz, butona bağlayacağımız 10 kilo ohmluk direnç ve 220 voltluk lamba teçhizatımız var. Ben bu lamba teçhizatını ilk videomuzda anlattım. Devreye nasıl bağlanacağını. Şimdi isterseniz tekrar anlatalım baştan. Şuradaki bağlantıları sökmemiş olayım en azından. Bakın şu şekilde bir tane elektrik kablosu temin ettim. Kablonun bakın diğer ucu burada. Uçlarını açtım. Devre şemasını karşımıza aldığımız zaman devre şemasında görünen bağlantıyı bu şekilde uyguluyorum. Elektrik fişinden gelen bir tane kablo rolenin ortadaki ucuna bağlanıyor. Devre şemasını takip ettiğimiz zaman rolenin enerjilendiğinde kapanan ucundan, yani NO ucundan kablonun bir tanesini alıyorum. Lambaya götürüyorum. Bakın lambanın alt tarafını göstereyim. Bu şekilde. Lambadan çıkan kabloyu da bakın şu kablo tekrar elektrik prizine gidecek olan kabloya bağlıyorum. Tesisatımın bağlantısı bu şekilde. Buradaki bağlantıda da şuradaki iki ucu kullanmış oluyorum. Şöyle alta baktığım zaman isterseniz hangi ucu kullandığımı görecek olursanız bakın normalde açık olan uç burası, ortak uç burası. Yani şu iki ucu kullanmış oldum. Şimdi role bağlantımızı isterseniz yapalım. Bunun için bir tarafı dişi, diğer tarafı erkek jumper kablodan buradaki pinlere şu şekilde bağlantıyı yapıyorum. Hemen bu bağlantıyı da şu alt tarafa yapayım. Rolenin VCC'sini bordumun üzerinde artıya, roledeki GND'yi de bordun üzerindeki eksiye bağlıyorum. Rolenin in ucunu ise devre şemasına baktığımda Arduino'da 7 numaralı pine bunu bağlıyorum. Butonumu yerleştireyim. Butonumu şu şekilde orta şeride denk gelecek şekilde yerleştiriyorum. Hemen butonuma bağlı devre şemasında bir direncim vardı. Onu bağlayalım. Bir bacağı butona gelecek. Şu şekilde. Diğer bacağı boşta. Bu bağlantılarını yapalım. Direncin boştaki bacağından eksiye gidecekmiş. Direncin boştaki bacağına geliyorum. Şuradaki eksiye bağlıyorum. Butonun bacağından artıya gidecekmiş. Butonun bacağı burası. Buradan da artıya götürüyorum. Bu şekilde. Dirençle butonun birleştiği bacaktan Arduino'nun 8 numaralı pinine gidiyormuş. Yani şuradan bir uç alıyorum ve bunu Arduino'da 8 numaralı pine bağlıyorum. Şu şekilde. Ve bordumun Arduino bağlantıları kaldı. Bordun artısından alıyorum. Arduino'nun 5 voltuna. Bordumun eksisinden alıyorum. Arduino'da GND'ye bağlayarak devre şemasını bu şekilde tamamlamış oluyorum. Şöyle kablolarımızı hafif eğdirelim. Butona basacağız. Butonumuzun yeri belli. Şuradan butonumuza basabiliriz. Şuradan bakın rolemizin ışığı gözükmekte, çalışma ışığı. Şimdi kartımızı bilgisayara bağlayalım. Bilgisayarda kodlarımızı hazırlayıp Arduino kartımıza gönderelim ve devrenin çalışmasını hep birlikte bir test edelim. Role ve buton kullanarak 220 volt lamba yakma devresini M-Block programında birlikte tasarlayalım. M-Block programını açıyorum. Olaylar içerisinden Arduino başladığında bloğunu sahneme sürüklüyorum. Hemen arkasından kontrol içerisinden sürekli tekrarla bloğunu da bunun altına yerleştiriyorum. Şimdi rolem için bir değişken tanımlayacağım. Değişkenlere geliyorum. Bir değişken oluştur diyorum. Buraya role durum ismini vereyim. Tamam diyerek değişkenimi burada oluşturuyorum. Şimdi bu değişkenime göre rolenin başlangıçta değerini 0 yapacağım. O yüzden şuradaki role durum değerini şu Arduino'na başladığında bloğunun altına alıyorum. Burada şu işlemi yapmak istiyorum. Butona tıkladığım zaman lambam yansın. Aynı butona tıkladığım zaman lambam sönsün. Yani tek butonla lambayı hem yakmak hem de söndürmek istiyorum. Bunun için eğer bloğunu sürekli tekrarla bloğunun içerisine alıyorum. Şimdi burada hem butondan gelen değeri okuyacağım hem de role durumundan gelen değeri okuyacağım. İkisini birbiriyle bağıntı kurduktan sonra lambanın yanmasını sağlayacağım. Yani şöyle bir bağıntı yapmak istiyorum. İşlemlere geliyorum. Buradaki V bloğunu alıyorum buraya. Şimdi de eşittir bloklarını alıyorum. Her iki altıgenin içerisine buradaki eşittir bloklarını yerleştiriyorum. Şimdi birinci olarak butonum 1 olduğunda
Butonun baktığım zaman hangi pine bağlanmış devre şemasında? 6 numaralı pine bağlanmış. Hangi pinden alacağım bunu? Dijital pinden alacağım. Dijital pinden burada diyorum ki 6 numaralı pini oku eşittir 1 ise, yani high ise, butona basıldıysa ve aynı zamanda role değişkenim 0 ise, yani başlangıçtaki değerse ne yapsın? Role pinim kaç numaralı pine bağlıydı? 7 numaralı pine bağlıydı. Rolemi çalıştıracak. Ben burada yalnız aktif düşük bir role kullanıyorum. Yani ters çalışıyor. Role enerjilendiğinde burası düşük olacak, lav olacak. Role enerjilenmediğinde burası yüksek olacak. Ben burada roleyi enerjilemek istiyorum. O yüzden düşük kullanıyorum. Siz eğer aktif yüksek bir role kullanıyorsanız burayı yüksek yapmanız lazım. Roleniz aktif düşük mü, aktif yüksek mi? Bunu öğrenmek isterseniz Role Nedir isimli videomuzu izlemeniz lazım. Bu videoda biz rolenin aktif düşük ya da aktif yüksek olduğunu nasıl anlarsınız? Bununla ilgili bir ayrıntılı anlatım yaptık. Mutlaka o videoyu da izlemenizi tavsiye ediyorum. Burada roleyi çalıştırdıktan sonra artık role durumu değiştirmesini istiyorum. Değişkenlere geliyorum. Role durumunu 1 yap diyorum ve bunun için de kısa bir süre veriyorum. Butona bastığım zaman daha kararlı çalışması için 300 milisaniye gibi bir değer yeterli benim. 0,3 saniye gibi bir değeri de buraya ekledim. Şimdi birinci işlemim bu benim. İkinci seferde de butonla lambayı söndüreceğim. Şuradaki eğer bloğunun kopyasını çıkartıyorum. Bu altı alıyorum. Şimdi burada yine 6 numaralı pinde butonum. Butona bastığım zaman yine işlem yapacak. Role durumum 1 olmuştu. 0'dan 1'e gelmişti. Bu sefer diyorum ki role durumum eğer 1 ise butona da bastıysam bu sefer bunu yükseğe çevir diyorum. Ve arkasından da tekrar role durumu 0 yap diyorum ki bu döngüye devam etsin. Ne yapacak? Şuradaki başa dönecek tekrar, sürekli tekrarlanan başına. Ve tekrar bu döngü bu şekilde çalışmış olacak. İşte bir buton ile roleyi çalıştırmak, roleye bağlı da 220 voltluk bir lambayı çalıştırmak, devresi bu şekilde diyebiliriz. Şimdi Arduino kartımı bilgisayara bağlıyorum. Bağlan butonuyla tüm aygıtları göster kutucuğunu işaretliyorum ve bağlan butonuyla M-Block programına Arduino kartımı bağlıyorum. Şimdi upload kod ile kodları Arduino kartına gönderiyorum. Evet, kodlar karşıya gitti. Şimdi hep birlikte devrenin çalışmasını bir kontrol edelim. Evet, kodlarımızı Arduino kartına gönderdik. Önce 220 volt elektriği bağlamadan isterseniz şuradaki yeşil ledim sayesinde devremin çalışıp çalışmadığını anlamış olacağım. Butona basıyorum. Bakın bir kere bastım. Yeşil ledim yandı. Rolem çekti. Bir daha basıyorum. Yeşil ledim söndü. Şimdi 220 volt bağlantısını yapalım isterseniz. Evet, şu şekilde elektriğimizi bağladık. Butona bastım. Bakın lambamız yandı. Butona bastım. Lambamız sönmüş oldu. Tekrar test edelim. Ve bu sayede bakın tek bir butonla 220 voltluk lambayı da kontrol etmiş olduk Arduino üzerinden. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarım faydalı olmuştur. Aklınıza takılan sorular olursa yorum kısmına yazabilirsiniz. Eğer videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna, videomuzun daha çok kişiye ulaşması için paylaş butonuna, kanalımıza yüklenen videolardan haberdar olmak için ise hemen alttaki abone ol butonuna basmayı unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.